Geldik tasarım ünlü örgü köşemize, Tülin ablamızın yanına. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Biz yemeklerimizi yaptık, geldik sana. Acaba bize neler öğreteceksin bugün diye düşünüyorum ama burada bir sürü bere görüyorum. Evet, bugün Çeşit çeşit bere var. bugün bere boyunluk günümüz ama bere boyunluğumuz çok özel. Bütün dünyada moda olan iri may görünümlü bere ve boyunluk yapacağız. Evet, çok iri yani bu Çok iplikler iri. şeyler, aralıklar çok böyle geniş geniş. Evet, may, bunlar iri may. Maylara biz ilmek diyoruz. Büyük ilmek. Bütün dünya vitrinlerinde büyük ilmek, el örgüsünde çok moda. Biz de şöyle alabilirsem, Gösterelim. evet tam onun rengi orada kalmış. Böyle ipliğimizle. Bu bunun ipliği değil mi? Evet, Bunun aynı bunun çok renkli, özel tasarlanmış bir renklenmesi olan ipliğimizle bu bere boyunluğu yapacağız. Burada farklı şiş numaraları kullanacağız. Tabii çok renkli olduğu için şimdi izleyicilerden şöyle yorumlar alıyoruz. Keşke renkli iplikte göstermeseniz, düz renk iplikte gösterseniz yaptığınızı daha iyi anlasak diye, daha rahat anlaşılması için. O yüzden düz renkte çalışacağız. Tamam. Şimdi burada birkaç çeşit bere boyunluğumuz olacak. Şöyle, bu bir spor bir bere. Şöyle tabii saçı da olmadığı için bere Var ya, öyle deme, saçı var bak, pembe pembe saçlı. büyük geliyor biraz beremiz. Şimdi bu spor bir bere. Pomponu var. Böyle gençler için çok moda biliyorsun. Büyük pompon özellikle el Evet, değil örgüsünde mi? bütün dünyada çok moda. Böyle büyük bir pomponumuz var. Bu spor. Şimdi boyunluk da tabii bereye göre yine böyle 2 dolamalı. Bunlar da çok moda biliyorsun. Evet. 2 yumakla örebileceğimiz bir boyunluk bu. Sadece 2 yumak mı diyor şu boyunluğa? Sadece bu boyunluk için 2 yumak kullanacağız bu iplikten. Bere için 1 yumak kullanacağız. Yarım yumakta pompon için kullanacağız. Pomponu soracak. Mesela bu daha kalın iplik gibi, pomponu daha ince gibi ipliği. Evet. Aynı iplikten mi? Aynı iplikten. Nasıl oluyor? O işin bir sırrı var. Şimdi onu da göstereceğim. Tamam. Çünkü kalın iplikle pompon yaptığımızda bu kadar etkili durmuyor. Ona da bir formül bulduk. Onu da paylaşacağız şimdi hanımlarla. Şu birkaç modeli göstereyim ben. Simli bir iplik. Gene aynı iplik kalitesi. Şöyle gösterebilirsem daha güzel anlaşılacak. Dökümlü bir bere. Bunu da takalım. Onu takalım kızımıza şöyle. Böyle o bizi Evet. seyretsin. Çocuklarımıza da. Ha, onlar da miniklere. Evet. Çok güzel. Bunları da yapabiliriz. Çocuklara da gösterebiliriz. Yine böyle siyah renkte de renkli. yapabilirler. Üzerine renkli pompon yapabilirler. Bunlar da fikir olsun. Çok moda çünkü. Siyah üzerinde renkli pompon. Bunları da öyle alırsak Alalım biz onları. artık düz renkten başlayalım. Şurada babalar için görüyorum. Onu da göstereyim. erkeklere de. Hep kendimize yapıyoruz. Pelin çocuklara yapıyoruz ama böyle tam haftası babalara da belki olabilecek. hediye Tonlar yapabilirler. Onlara göre. Gerçi bu tonlar hem bayan için hem erkek için unisex renkler. Ama böyle erkeğe uyabilecek renklenmeleri tabii Siyah, beyaz var, olarak hepsi da var. var. Bu şekilde de babalara yapabilirler. Böyle, Şimdi ilmekleri anne söyleyeceğim. kız takım olabilir. Aa, İşte baba evet. çocuk takım Evet. olabilir belki, değil mi? Biri küçük, biri büyük, pomponlu. Peki şimdi başlayalım. Hadi anlatalım. Anlatalım. Şimdi düz renkte dediler. O zaman düz renk için bu şekilde düz renk bir iplik açıyoruz. Bu çalışma için biz 15 numara Ne kadar kalın. şiş Değil mi? kullanıyoruz. Daha kalınları da var. Biliyor musun Daha Pelin? da mı var? Daha da Vallahi. kalınları var. 50 numaraya kadar şişler var. Şaka gibi. Tabii. Şimdi öyle bir şey ki burada bir püf noktası olacak. Normalde biz bu iplikle istersek 25 numara, bunun çok daha kalını 25 numara bile örsek bu görünümde, bu irilikte şöyle göstermek istiyorum. Şu irilikte mayları elde edemiyoruz. Yapamıyoruz. Bu kadar moda, çok moda bu iri maylar. Bunu yapamıyoruz çok hafif olarak. Çok kalın ipliklerle, 50 numara şişlerle, ulaşılmayan şiş numaralarıyla dünyada örülüyor. Ama biz çok kolay bir şekilde aynı moda görünümü bu teknikle sağlayacağız. 15 numara şişimiz olacak. Bir de 10 numara şişimiz olacak. Biri 10 15, numara. biri 10. Biri 15, biri 10. Şimdi burada bizim bere için atacağımız ilmek sayısı 22. Dökümlü bere için de aynı. Pomponlu bere için de aynı. 22 ilmek atacağız. Şimdi ben tabii az sayıda bir ilmek atıp Başlangıcı tekniği gösterelim. göstereceğim. Evet, başlangıcı göstereceğim. Burada çok önemli bir püf noktası var. Bunu aslında bütün el örgüsünü başlarken iplikler için söylüyorum.
şöyle yan yana ilmek atmamalıyız. Şöyle ilmekleri yan yana atmamalıyız. Bu çok yanlış. Yan yana attığımızda, üzerine ördüğümüzde bu zemin kasıyor. İsterse en ince iplikle yapalım. İlmek atarken şöyle atmalıyız. Özellikle de kalın ipliklerde aralıklı. Şöyle aralık bırakmalıyız. Bakın 2 parmak. 2 parmak aralık var. 2 parmak aralıklı atmalıyız. Hep 2 gevşekliği parmak. sağlayacak Evet, bize. o gevşekliği sağlamalı bize. Esnemeli. Yoksa o alt bölümler kasıyor örgülerde. Çok kötü oluyor. Bütün emek boşa gidiyor. Şimdi bu şekilde bere için 22 ilmek atıyoruz. 22 ilmek atıyoruz. Şöyle. Evet. Ben az sayıda bir ilmek attım. 10 numara şişle ilmeğimizi atıyoruz. Bere için 22 ilmek atıyoruz. Şimdi şöyle bere için 22 ilmek atıyoruz. 15 numara şişimizi alıyoruz. Şöyle ters örgü. Ters örgü yaparken şişimize 2 kez doluyoruz. Şöyle 10 numara ve 15 numara şişimiz. Büyük ilmekler, iri ilmekler. Bir de yalnız şunu söylemek istiyorum. Dökümlü berede biz büyük ilmek, yani bu 15 ve 10 numarayı kullanmalıyız. Beremizin dökümlü, pomponsuz olmasını istiyorsak. Ama beremizin, alabilir miyim biraz önce ilk beremiz? İlk beremiz, Şurada. evet. Şimdi beremizin şöyle olmasını istiyorsak, yani dik durmasını istiyorsak, beremizin spor bere olmasını istiyorsak burada 12 numara şiş kullanmalıyız. Çünkü iri ilmekte, daha da iri ilmekte bu dökümü bu iri ilmek sağlıyor. Daha da iri ilmekte bunlar şey yapıyor, aşağıya kaydığı için, dökümlü olduğu için spor berede pomponu tutmaz. O yüzden böyle durmasını istiyorsak spor berede 12 numara ile 10 numara kullanıyoruz. Eğer dökümlü olsun istiyorsak 15 numara ve 10 numara kullanıyoruz. Ama boyunluklarda hep 15 ve 10. 15-10 santim. Bu boyunluk içinde, o boyunluk içinde 15 ve 10. Evet, 2 kere doluyoruz. Böyle ilmeğimizden çıkarıyoruz. Şişi geçiriyoruz. Ters örgüde 1, 2. 2 kere doluyoruz. Şişi çekiyoruz. Ters örgü örüyoruz. 1, 2. İpliği 2 kere doluyoruz. Çıkarıyoruz. Bu şekilde 1, 2. Evet. 2 kere dolayarak ters örgü ördük. Bir sıra. Şimdi 10 numara şişle bu ördüğümüz ilmekleri düz örgüyle açıyoruz. Düz örgü örüyoruz. 10 numara şişle bu doladığımız ilmekleri düz örgü örüp bu şekilde açıyoruz. Uzatıyoruz. Şimdi bu çalışmanın sökmeden ne farkı var? Şimdi sökme tekniği vardır. Kalın ipliklerde örerler, sonra sökerler. Böyle uzun ilmeklere ulaşabilmek için. Çünkü uzun ilmek kalın iplikte yumuşaklık sağlar. Böyle boyunluklarda 2 dolama boyunluklar yaparlar söküp. Bu çalışmanın ne farkı var oradan? Şu farkı var. Örgüyü tutuyor. Yani çok fazla gevşek bırakmıyor. Berede çok kullanışlı. Boyunlukta da tabii aynı şekilde. Bu 10 numara şişle ördüğümüz bölüm örgümüzü tutuyor. Ve çok güzel, düzgün, hem iri ilmek hem de çok sarkmayan, kendini bırakmayan bir ürün oluyor. Bu çalışmayı çok beğeniyorum. O yüzden kalın iplikte ideal bir teknik. Şimdi yine aynı şekilde bu kadar. Tekniğimiz bu kadar. Aynı şekilde yine alıyoruz. Ters örgü bölümünde bu şekilde 2 kere doluyoruz, çıkarıyoruz. Ters örgü örer gibi 2 kere doluyoruz, çıkarıyoruz. Bu sırayı da yine böyle bitiriyoruz. 10 numarayla tekrar öbür bölümde açıyoruz. Şimdi bu şekilde bu devam edecek. Gelelim İlerlemiş hali var. ilerlemiş haline. Şöyle beremizi ilerlettik. Büyüdü. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra oldu. Bu bir yumak bitene kadar örülüyor. Yani bir yumaktan artabilir de spor berede. Şimdi bunu biz spor bere olarak bunu başladık biz.
Orada ben tekniği 15 ile gösterdim. 15 ile başladığımız boyunluk. Yani boyunluk tekniği. Berelerimizi 12 ile örüyoruz. Eğer dökümlü istersek 15 ile örüyoruz. Şimdi kafaları karışmasın hanımların. Şimdi biz 6 sıra ördükten sonra artık keseceğiz, kapatacağız. Tek sırada beremizi kapatacağız. Şöyle çift çift alacağız. 2 ilmeği birlikte ters alacağız. Ama yine dolayacağız. 2 kere dolayacağız. Fakat 2 ilmeği birlikte kapatıyoruz artık. 22 ilmeği 11 ilmeğe indiriyoruz. Artık kapanış ve o daralma. Daralma, Böyle evet. olan daralma 22 başlıyor. ilmekle başlamıştık beremizi. 6 sıra ördük. Şimdi artık 7. sırayı yaparken çift çift alıyoruz. Beremizi bitiriyoruz. 1, 2 ama yine 2 kere doluyoruz. Şimdi ördük. 22 ilmeği 11 ilmeğe indirdik. İlmeklerimizi şimdi açıyoruz. Örerek açıyoruz. Yine aynı. İlmeklerimiz uzuyor. Tabii 6 sıra başa çok büyük gelirse 5 sıra yapabilirler. Şimdi herkesin de başı aynı büyüklükte değil yani. Burada tabii çocuklara yapmak isterlerse ona göre küçük ölçerek aynen ölçerek başlanması gerekiyor. Hep şunu öneriyorum. Ölçerek yapacağız. Değil mi? Ölçerek yapacağız çocuklarımıza. Şimdi 3 yaşı, 5 yaşı, 10 yaşı, 8 yaşı bunu bilemeyiz yani. Şimdi ipimizi şöyle keseceğiz. Tığ ile bu ilmeklerin içinden alacağız. Şimdi çekiyoruz. Burada tığın numarası önemli mi? Yok, hayır. Hayır, Kalın bir tığ ile. Orada içine geçmesi önemli bizim için. Şimdi bu şekilde ipliği geçirdik 11 ilmekten. Geçirdikten sonra yukarı kapatıyoruz. Beremizi ters çeviriyoruz. Şimdi dikme önemli. Burada bir püf noktası var. Dikerken bu 10 numara ile ördüğümüz şu haroşa olan, ters olan yerlerden tığımızı geçirerek ipliği çekiyoruz bu tarafa. Evet, şöyle. Böyle çekiyoruz. Bu boşluktaki büyük iri ilmeklerin olduğu yerden dikmiyoruz. Dar olan yerlerden böyle ipliği birleştirerek bereyi dikeceğiz. Çok kolay bir şekilde bunu tamamlayacağız. Şimdi ben bitmiş beremi alacağım. Evet. Beremiz bu şekilde kapanacak. Şimdi buna pompon yapacağız. Pompon yapımı biraz farklı. Burada bu ipliğin özelliği itibariyle şöyle tuttuğumuzda Açılıyor zaten hemen. açılıyor, sökebiliriz. Ama bu iplik tabii durup dururken böyle sökülüyor diye bir şey yok. Ve bunu biz durdurmak istediğimiz, yani sökmeyi bırakmak şöyle sökülüyor. Bunu biz bırakmak istiyoruz. Artık sökmek istemiyoruz. Şöyle tığının ucuna ilmekleri geçiririz. Böyle geçiririz. Burada hepsini birden kilitleriz. Bu artık sökülmez. İstediğimiz gibi gene kullanırız. Yani bu bizim işimize çok yarıyor, bu sökülme durumu. Kesme işlemi yapıyoruz. Son ilmeklerimizi kapatırken kapatıyoruz. Bir tane ilmek böyle boş örüyoruz. Şimdi sökerek, bu ipliği sökerek böyle sarıyoruz. İstediğimiz büyüklükte bir pompon. Böyle istediğimiz ebatta yapabiliriz. Bu böyle şöyle bir ölçü. İstediğimiz kadar, yarım yumak daha doğrusu 50 gram yumağın yarısını böyle ince bir taraftan söktüğümüz iplikle sarıyoruz. Sonra bunu kesiyoruz. Tabii bunu kesmek uzun sürer, şimdi çok kalın. Kesiyoruz, ortadan bağlıyoruz. Normal pompon yapma mantığı. Süremiz de çok yeterli değil. Bu şekilde böyle pompon yapıyoruz. Pompon oluyor. Sonra bu pomponları böyle berenin tepesine bağlıyoruz. Şimdi boyunluğa gelelim. Boyunluk önemli. Boyunlukları 15 ile örüyoruz dedik. Dar yapmak istersek 10 ilmekle başlıyoruz. O 2 yumak dediğim 10 ilmekle başlayarak enine örüyoruz. Bunu şu şekilde duruşu.
Bunu yine aynı 22 ilmekle başlıyoruz buradan. Aynı teknikle örüyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. 22 ilmekle başladık. Aynı berenin başlama ilmek sayısı. Örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. sırayı da örüyoruz, kapatıyoruz. Şimdi burada kapatırken şuna dikkat etmeliyiz. Buradaki gibi eğer her ilmeği normal kesme mantığıyla kesersek bu boru gibi olur. Biz boru gibi duran boyunlukları önermiyoruz. Güzel durmuyor. Bir tane arada böyle boş ilmek örüyoruz. Kesme işlemi yapıyoruz. Son ilmeklerimizi kapatırken kapatıyoruz. Bir tane ilmek böyle boş örüyoruz. Boşta örüyoruz. Kesiyoruz. Kapatıyoruz. Bir tane ilmeği boşta örüyoruz. Bu şekilde boyunluğumuzu bitiriyoruz. Sonra tabii böyle gösterince biz nasıl dikiyoruz diye soruyor hanımlar. Tabii ki dikme işlemi iki kenarın birleşmesidir. İki kenarı birleştirerek yine aynı dediğim şekilde şuralardan alarak ipliği bağlantı yapıyoruz. Bu şekilde bir boyunluğumuz oluyor. Bu da tam bir yumak. Güzel bir takım oldu. Evet, böylece. tam bir yumak bitene kadar 22 ilmekle başlıyoruz. Boyunluklarda 15 numara şiş kullanıyoruz. 10 numara ile birlikte. Berelerde 12 numara kullanıyoruz. Şöyle 12 ve 10 kullanıyoruz. Dolamalarımız yine aynı. Yine 2 dolama yapıyoruz bere için. Yine 2 dolama. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece şiş numarası değişiyor. Pompon takarsak. Pompon takmazsak, dökümlü bere istiyoruz dersek o zaman yine 15 numara ile 10 numarayı kullanarak dökümlü bere yapıyoruz. Bu kadar. Tamam. Bundan Bir sonraki bölümde bölümümüzde onu evet göstereceğiz. bu yeleği göstereceğiz. Şöyle. Yeleği çok istediler çünkü hanımlar Tamam. anlatmamızı. İnşallah bundan sonraki bölümde yeleği anlatacağız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına eline sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.